Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine bir kazak yapımını sizlerle paylaşacağım. Ben yeni bir kazağa başladım. Selanik örgü modelinden oluşan bir kazak. Şöyle örgü modelimi göstereyim. Bakın bu şekilde Selanik örgü modeli. Selanik örgü modelinin en kolay, en basit yapım şeklinde sizlerle paylaşacağım. Daha önce de paylaşmıştım. Bu videoda tekrar hatırlatmış olacağım. Şimdi ben Nako Elite Baby'nin yünlerini kullandım. Bu kazağımda Nako Elite Baby şöyle göstereyim. Yumuşacık bir bebe yünü. Gerçekten çok güzel. Özellikle ben kazaklarda, hırkalarda daha artık hani kendimi geliştirdikçe deneyerek bu bebe yünlerini tercih etmeye başladım. Çünkü bebe yünleri yumuşacık ve gerçekten de çok güzel. Bir de bu yün özellikle tüylenme yapmıyor. O yüzden tercih ettim. Bilginiz olsun. Şimdi 3 renkli bir kazak olacak. Kazağımızın bedeni şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde lacivert ip kullandım. Kazağın beden kısmında lacivert ip kullandım. Kollarda da bu güzel mavi rengi kullandım. Daha doğrusu aslında yeşil bir ton. Mavi ile yeşil arası bir ton. Bunu kullandım. Videoda biraz daha mavi çıkıyor. Bunların numaralarını da sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de bu güzel krem rengini kullanacağım. Yani bedenimiz lacivert olacak. Kolların bir tanesi mavi, bir tanesi de krem olacak. Şimdi bilenler biliyordur. Daha çok böyle farklı renklerin bir arada kombine olan kazaklar, hırkalar çok moda. Ben de bunu uygulamak istedim. Gerçekten de çok memnun kaldım. Öncelikle şu kazağın arka ve ön kısımları aynı olacak. Bakın bu şekilde dikdörtgen, direkt düz olarak hiçbir şekilde kesme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Bu arka veya ön yüzü fark etmez. Olacak. Bir tane de bunun yine aynısından yapacağım. 2 tane bundan ihtiyacımız var. Bir tane bu şekilde kol hazırladım. Kolu çok geniş salaş hazırladım. Şöyle alt kısmını göstereyim. Bakın burası bilek kısmı. Lastik kısmı şöyle. Bu da kol boyu. Bu şekilde salaş bir kazak olduğu için kol boyunu kısa tuttum. Çünkü salaş olduğu için şu kısımlardan da bir önceki kazaktan da hatırlarsanız düşme oluyor. O yüzden de kolu çok uzun örmeye gerek yok. Şimdi diğer kolu da bu krem rengiyle devam ediyorum. Hem modeli göstereceğim hem de şu lastik kısmından kol boyuna nasıl bir geçiş yaptım, nasıl bir artırma yaptım onu paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi iplerin kodunu, numaralarını ben açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kaldıralım şimdi. Öncelikle koldan başlayalım. Kolları şöyle göstereyim. Düz lastik örgü ördüm aslında ama biraz daha fabrika tipi, yani hazır bluzlarda kullanılan, hırkalarda kullanılan bu lastik modelini uyguladım. Gerçekten çok şık duruyor. Şöyle göstereyim. Bir de gayet basit, çok kolay bir model. Bunu daha önce videolarımda var. Bu lastik kısmının yapılışı. Onu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Lastik kısmının yapılışına oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrar göstermeyeceğim. Şimdi ben 40 tane ilmekle başladım. 40 ilmek benim bu bilek ölçüm için tam uygun. SM arası bedenlerde olanlar da bu ölçüleri kullanabilirler. Şimdi 40 tane ilmekle başladım. Daha sonra lastik örgümü uyguladım. Şöyle bakın kaç sıra uygulanmış. Şu direkt öndeki düz ilmeklerden sayarak ölçü vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın toplamda 7 sıra bu lastik örgüden ördüm. Daha sonra artırma yapmam gerekiyor. Çünkü kol boyunda bir genişleme olması lazım. Bunu nasıl yaptım? Hemen şöyle anlatayım. Bakın bu lastik örgüden sonra şu düz örgü var ya, bunun sağında bir tane ters örgü var şu kısımda. Bir de solunda ters örgü var. Şimdi bu sağındaki ters örgüyü yine düze çevirdim. Bakın şurada düze çevirdim. Bunun sağından bir tane ters ilmek çıkardım. Solundan da bir tane ters ilmek çıkardım. Buradaki düz ilmeği yine düz olarak devam ettirdim. Bakın şöyle görebilirsiniz. Yukarı doğru düz devam ediyor. Geldim soluna. Solundan bir tane ilmek çıkardım. Ters olarak. Buradaki ters örgüyü bakın şuradaki yaptığımız lastikteki ters örgüyü düze çevirdim. Bir de burada yine ilmek çıkardım ters olarak. Şimdi hiç bilmeyenler için ben bir de bunu göstermek istiyorum.
Hiç bilmeyenler, çünkü bana soruyorlar yapılışına gösterseydiniz bize fikir olurdu diye. Şimdi küçük bir model üzerinde bu genişlemeyi nasıl yaptım, ilmek artırmayı nasıl yaptım onu göstermek istiyorum. Evet, kolların yapımıyla başlıyoruz. 4 numara şiş kullandım. Şöyle numarasını göstereyim. 4 numara şiş kullandım. Bu modelde de aynı şekilde 4 numara şiş kullandım. Şimdi şöyle artık iplerimden bir iple göstermek istiyorum size. Çünkü küçük bir model üzerinde uygulayacağım için kullanmayacağım. Sadece size göstermek amacıyla yapıyorum. Neden kendi orijinal ipimle yapmıyorum? Çünkü ipi kullandığım zaman, söktüğüm zaman kalitesi bozuluyor. Ben pek sevmiyorum. İpi bozmamak adına böyle modelde göstereceğim. Şimdi küçük bir model üzerinde göstereceğim için şöyle küçük bir ip ayırdım. Bakın hemen şöyle tuttum, geçirdim. Bu şekilde bir düğüm yaptım. Şimdi ilmek atıyorum. Bir ters bir düzden oluşacağı için öyle çift sayı tek sayıya gerek yok. Gelişi güzel ilmeklerimi atıyorum. Şimdi bu kol lastiği için göstereceğim örnek. Birkaç tane daha yapalım. Evet, bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Şimdi geliyorum örgümün arka yüzüne. Bu kol lastiğini yapıyoruz. Siz 40 tane ilmek atacaksınız bu kazağı yapmak için. Şimdi ilk ilmeğim ilk sıra olduğu için ters bir şekilde öreceğim. Ters bir şekilde ördüm. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Ters örüyorum, düz örüyorum. Bu sırada yapacağım iş bu. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde lastik örgünün zeminini hazırlıyorum. Son kalan ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Evet, zeminini hazırlamış olduk. Şimdi geldik model kurulumu. Bir ters bir düz yaparak zemini hazırladım. Şimdi geliyorum model kurulumuna. Bu lastik örgüleri nasıl yapıyorum göstereceğim size. Çok basit ve gerçekten de çok şık duruyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim bakın ters denk geldi. Tersi direkt ters olarak örüyorum. Şimdi önümde düz ilmek var. Düz ilmeği örecek gibi doluyorum. Bakın giriyorum ilmeğe ama örmeden atlıyorum. İpim arkada, ip dolamıyoruz başına. Tersi ters örüyorum. Düz ilmeği direkt şişime aktarıyorum. Tersi ters, düzü direkt şişe aktar. Tersi ters, düzü direkt şişe aktar. Bu şekilde gerçekten çok basit ve çok hızlı ilerleyen bir model. Ama ben en çok tabii ki duruşunu tercih ediyorum. Yani duruşundan dolayı bu modeli tercih ediyorum. Bu şekilde düz ilmeği örmeden aldım. Tersi ters ördüm. Son kalan ilmek düz de olsa ters de olsa örüyoruz. Evet. Geçiyoruz arka sıraya. Şimdi bu sırada da yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önümde düz ilmek var. Düz gördüğümü düz örüyorum. Ters gördüğümü ters örüyorum. Düz gördüğümü düz örüyorum. Tersi ters. Düz, ters, düz, ters. Evet, bu şekilde arkayı da bitirdik. Şimdi bakın geldik öne. Bir sıra daha göstereceğim. Şimdi ilk kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Tersi ters örüyorum. Düzü şişime aktarıyorum. Tersi ters, düzü şişime aktarıyorum. Bu şekilde çok kolay, çok pratik bir lastik örgüsü. En önemli özelliği tabii ki çok şık durması. Fabrika tipi, yani sanki hazır mağazadan alınmış gibi duruyor. Şimdi geldik arka yüze. Arka yüzü de örelim. İlmek çıkarmayı zaten ön yüzden yapacağız. Düzü düz, tersi ters. Arka yüz çok basit.
Evet, düzü düz ters ters olarak ördüm. Örgümün arka yüzü bakın böyle. Şimdi geldik örgünün ön yüzüne. Artık modelimiz oluşmaya başladı. Bunu dediğim gibi toplam şu düz ilmeklerden 7 tane oluncaya kadar öreceğiz. Bu ip çok iyi bir ip olmadığı için bakın örgüde çok güzel durmadı. Oysa ki şu örgüye bakar mısınız? Ne kadar muntazam. O yüzden ip gerçekten çok önemli, ip kalitesi. Şimdi geldik şu ilmekleri çıkarmaya, artırmaya. Şimdi diyelim ki bunu 7 sıra ördük. 40 tane ilmeğimiz var. 7 sıra ördük. Şimdi artık kol boyuna geçeceğiz. İlmek artırmamız gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın burada bir düz ilmek var. Düz ilmeğin sağından hemen bir tane ilmeği artırıyorum. Çevirdim ve ters olarak ördüm. Önündeki düz ilmeği Selanik modeline geçtiğim için örmeden atlıyorum. Araya geldim. Tekrar buradan bir tane ilmek artırıyorum. İlmeği şöyle ters çeviriyorum. Bunu ters olarak örüyorum. Düz ilmek var önümde. Selanik modeli olduğu için düz ilmek var diyorum. Pardon, ters, ama biz bunu düze çevireceğiz. Düze çevirmiş gibi şöyle düz olarak alacağım. Tekrar sıradakini ilmeğimi ters çevirip ters olarak örüyorum. Düzü direkt başına atlayıp geçiyorum. Bu şekilde bu ters ilmeklerin sağından ve solundan ilmek artışımızı yapıyoruz. Ortadaki ters ilmeği direkt düz örecekmiş gibi başına dolayarak ipi atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi artırıyorum. Bu sıra birazcık zor oluyor, birazcık yoruyor. Ama daha sonra örgü inanın tıkır tıkır çok güzel işliyor. Çok kolay, zevkli, çok güzel, çok modern bir örgü duruşu var. Bu şekilde bu kısımları daha yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Düz ilmeğin başına atlıyorum. Aradan ilmeği ters bir şekilde çıkarıyorum. Ters yaptığıma göre bunu düz olarak yapmam lazım. O yüzden başına doluyorum. Bir sonraki sırada düz olarak devam edeceğim. Bu sıra biraz incik incik insanı yoruyor. Ama artırmalarda daha sonraki sıralarda çok düzgün duruyor. Yani aralardan nasıl ilmek çoğaltacağız, nasıl orantılı bir şekilde duracak, bunu görmenizi istedim. Sıranın sonlarına geldikçe ilmekler artık daha zor çıkıyor. Evet, bu şekilde ilmek artışlarımızı yaptık. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi gelelim arka sırada bunları nasıl öreceğiz. Evet, sıranın sonuna kadar devam ettim. İlmek artışlarımı yaptım. Şimdi geldim örgünün arka yüzüne. Burada bildiğiniz bir karışık ortam var. Şimdi hemen bunu nasıl yapacağız bunu göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Önümde düz bir ilmek var. Düz ilmekler bir önceki sırada ters yaptığımız ilmekler. Düz ilmeği direkt düz olarak örüyorum. Önümde bakın bir tane ters ilmek var. Bir de başına atladığım ilmek var. Bu ikisini birlikte örüyorum. Önümdeki düz ilmeği düz örüyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tersle başındakini bir alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tersle başındakini bir alıyorum. Düz. Ters. Şu çıkardığımız ilmeğin düz olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü bakın başına atlayarak ters ördüm. O zaman bu düz ilmektir. Ters. Düz. Bir tek bu sırada kafanız karışabilir. Sonrası o kadar hızlı ve güzel ilerliyor ki bazen ben bakmadan bile örüyorum. Tersleri
ikili olarak örüyorum. Düzleri tek örüyorum. Tersleri ikili olarak örüyorum. Düzleri tek. İkisi de düz gelmiş. Bakın hiç uğraşmıyorum. Direkt ikisini düz alıyorum. Son ilmeğimi de ters alıyorum ve kapatıyorum. Evet, şimdi geldik örgünün ön yüzüne tekrar. Selanik örgüyle devam ediyoruz. Birkaç sıra örünce zaten model ortaya çıkacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğim var. Tersi direkt ters olarak örüyorum. Önünde düz ilmek var. Düz ilmeğin başına atlayarak örmeden alıyorum. Tersi ters, düzü başına atla, örmeden al. Tersi ters, başına atla, örmeden al. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şu an lastik boyunu kısa yaptığımız için çok iyi durmadı örgüde. Ama lastik boyu daha uzun olunca çok daha güzel duruyor. Bakın. Pardon. Evet. Tekrar arka yüzdeyiz. Birkaç sıra tekrar göstereyim. Düzü düz, tersi ve başına attığımız ilmeği birlikte, düzü düz, tersi ve başına attığımız ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şu an tamamen Selanik örgü modeline geçmiş olduk. Bir de tabii ki şu orijinal örneğimden göstereceğim Selanik örgü modelini sizlere. Daha iyi anlaşılsın diye. Hem ip daha kaliteli, daha güzel durur. Şimdi direkt orijinal örnek üzerinden göstermiş olurum. Bakın bu şekilde ilerledikçe modelimiz devam ediyor ama ip kalitesine bakar mısınız? Ya sanki başka birisi örmüş gibi. Yani size anlatmak istediğim şuydu. Şu lastik üzerine geçişler. Bizimki neden böyle çok ayrık oldu? Direkt 2 sıradan sonra uyguladığımız için, bakın burada 7 sıradan sonra uyguladığım için şöyle orantılı bir şekilde aralardan artış var. Bakın örgüdeki şu buralar dar yukarı doğru açılıyor. Çünkü neden yukarı doğru açılma var? Şuralardan ilmek çıkardığımız için. Evet, şimdi orijinal model üzerinde göstermek istiyorum Selanik örgü modelini. Örgünün ben şu an arka yüzündeyim. Arkayı bir öreyim, ön yüzünde görüşürüz. Evet, şimdi örgünün ön yüzünden ben bu Selanik örgü modelini sizlere göstereceğim. Örgü gerçekten çok muntazam duruyor. Bunda ipin de etkisini hep birlikte denemiş, görmüş olduk. Şimdi önümde ters ve düz ilmekler var diye düşünelim. Bir tane ters, bir tane düz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Önümde bakın düz bir tane ilmek var ilk sırada. Hemen ipimi öne alıyorum. İlmeğimi böyle geçiriyorum. Şişime ve aktarıyorum. Örmeden alıyorum. Tersi ters örüyorum. Önümdeki düz ilmeği şişime geçiriyorum. Örmeden alıyorum. Yani lastikten farkı, lastikte direkt sadece bunu alıyorduk. Başına geçirmiyorduk. Bunda başına da ipi geçiriyoruz. Bu şekilde. Çok basit. Ve gerçekten de ne kadar şık durduğunu siz de görmüş oldunuz. Selanik örgü modelini ben böyle yapıyorum. Bazıları farklı yapıyor. Onu da size anlatacağım. Artık siz hangisini yapmak istiyorsanız karar verin. Bu şekilde düzü atla, tersi ters ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar, zaten 2 sıradan oluşuyor. İlk sıramızda bunu yapacağız. Bir de arka sırada ne yaptığımızı göstereceğim. Model sadece bu. Çok basit ve çok şık.
Ben 4 numara şiş kullanıyorum. Çünkü ipim 4 numaralık şişe uygun. Çok geniş numaralar tercih etmedim. O zaman çünkü model çok iyi duramayabiliyor. Yani şu nizam ortadan kalkabiliyor. Bütün ilmeklerin aynı genişlikte olması lazım, düz ilmeklerin. Diğer türlü çirkin durur. Alışımıza o yüzden dikkat edelim. Yani geniş alıyorsak hep geniş alalım. Dar alıyorsak hep dar alalım. Yani birini böyle sıkarak alıp da diğerini böyle çok geniş alırsak olmaz. Hepsini aynı orantıda almamız lazım. Yani bir yazı gibi düşünün. Yazıyı nasıl aynı nizamda yazarsak güzel olur. Bu da onun gibi bir şey. Evet, ön sıramız bitti. Gelelim arka sıraya. Şimdi ben modelimi nasıl yapıyorum arka sırada? Bunu sanırım bir tek ben uyguluyorum. Diğer birkaç kişide de izledim ben. Onlar genelde diğer türlü yapıyor. Diğer türlü de anlatacağım size. Geldik örgünün arka yüzüne. Bakın arka yüzü de aslında çok güzel duruyor. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Önümde düz bir ilmek var. Düz ilmeği direkt düz olarak örüyorum. Ters ilmeği başına attığım ilmekle birlikte ters örüyorum. Düzü düz 2 ilmeği birlikte al. Düzü düz 2 ilmeği birlikte al. Düzü düz 2 ilmeği birlikte al. Ben Selanik örgü modelini bu şekilde yapıyorum. Ama diğer kişiler şöyle yapıyorlar. Buradaki düzün de tepesine atlıyorlar. Tersi ters örüyorlar. Düzün de tepesine atlıyorlar. Tersi ters örüyorlar. Ama ortaya çıkan şey aynı şey. Aynı şey ortaya çıkıyor. Aynı model. Tek fark onlar fazladan arka sırada bu düz ilmeklerin başına atlamış oluyorlar. Tek fark bu yani. Aslında bence tek fark fazladan ip kullanmak. Hiç gerek yok, hiç lüzum yok. O yüzden ben direkt böyle düzü düz olarak örüyorum arka sırada. Yani bunun da burada başına atmanın pek bir mantığı yok. Sonuçta ortaya çıkan ürün güzelse zorlaştırmaya gerek yok. Yani pratik yapabiliriz. Yani onlar diğerleri şöyle yapıyorlar. Ön sırada da aynı işlemi yapıyorlar. Arka sırada da aynı işlemi yapıyorlar. O yüzden önde de duruş aynı oluyor. Arkada da duruş oluyor. Aynı oluyor. Ben aynı yapmıyorum. Önde direkt Selanik uyguluyorum. Arkada direkt düz olarak örüyorum. Ters ters düz düz. Farkı ne? Bence daha az ip gidiyor. Ve daha pratik bu şekilde. Diğer türlü hem daha çok uğraştırıyor bunun da başına atayım falan diye. Hem de daha fazla ip gitmiş oluyor. Yani bence bir anlamı yok. Sonuçta örgünün iç yüzü bu şekilde de bence çok güzel. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde de çok güzel. Hatta bir yabancı sitede bunu direkt model olarak paylaşmışlardı. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz arka sırada. Ters olan 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Düz ilmeği düz olarak tek örüyoruz. Kol boyunu ölçtüm. Tam olarak 35 santim. SM beden giyenler için 35 santim kol boyumuz. Lastiğin nasıl yapıldığını anlattım. Örneğin nasıl yapıldığını anlatmış oldum. Şimdi 35 santim ikisini de aynı şekilde örüyoruz. 40 ilmek yukarı çıktık. Aralardan artırma yaparak toplamda 75 tane ilmeğim oldu. 75 tane ilmeği düz olarak öreceğiz. Bakın bu şekilde şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Daha sonra şöyle birleştirince de otomatik olarak o görüntü ortaya çıkacak. Şimdi gelelim bedene. Bedeni de göstermek istiyorum sizlere. Bedeni nasıl yaptım? Beden çok daha kolay. Bedende direkt olarak 100 ilmekle başladım. Yani benim bedenim için 100 ilmek yeterliydi. Biliyorsunuz biraz daha salaş bir ürün yaptığımı söylemiştim. 100 ilmek attım. Daha sonra şöyle bakın göstereyim. Şuraya kadar zaten direkt model kendini belli ediyor. Buraya kadar lastik uyguladım. Yani giydiğimizde alt kısmı biraz daha tam bele oturan olacak. Üst kısmı genişleyen olacak. Kaç sıra sayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra lastik uyguladım. Biraz önce gösterdiğim lastiği uyguladım. Direkt de üzerinden Selanik modeline geçtim. Yani bedende hiçbir artırma eksiltme yok. 100 ilmeği direkt olarak devam ettirdim. Selanik modeline geçtim. Zaten lastikle Selanik'in tek farkı, lastikte düz ilmeklerin başına atmıyoruz. Selanik'te başına atıyoruz. Biraz önce de söylemiştim. Daha sonra bunu belli bir uzunlukta ördüm. Tamamen üzerime ölçerek tahmini olarak ördüm. Bunun da ben kaç santim olduğunu söyleyeyim. Size net bir ölçü vermiş olayım. Evet, beden uzunluğunu da ölçtüm. Tam olarak 46 santim oldu. Beden uzunluğu da 46 santim. Neredeyse yani kolla aslında çok da bir farkı yok. Salaş bir model olduğu için 46 santim beden uzunluğu
elde etmiş olduk. Evet, tekrar hatırlatalım. Beden 46 santim. Kol boyu 35 santim. Sadece şu lastikten sonra bir artırma yapacağız. 75 ilmeğe ulaşacağız. Düz bir şekilde öreceğiz daha sonra. Bir de bana kol kesimini soruyorsunuz. Kol kesiminde sadece bakın düz olarak kestim. Ve daha sonra bedene dikeceğim. Onu da nasıl diktiğimi bu videomda göstermek istiyorum. Bir önceki videomda göstermemiştim. Soranlar olmuş. Şimdi bu kolu da aynı şekilde bunun uzunluğunda öreceğim. Daha sonra da bunun aynısı, yani şu lacivert bedenin aynısından 100 ilmekle başlayacağım. 6 sıra lastik öreceğim. Üzerine de yine bu Selanik örgü modelini uygulayacağım. Şöyle yakından da gösterelim. Toplamda 46 santim olunca keseceğim. Daha sonra da beden birleştirmeleri ve boyun yapımını sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz.